Bu videomuzda kaliteli sarma kağıtları hakkında konuşacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Videomuza başlayalım. Bu arada kendi markamızın sarma kağıtlarının kutuları bitti. Şu anda ham madde bekliyoruz. Ham madde geldikten sonra üstünde kendi markamızın figürünü basıp piyasaya süreceğiz. Bunu da burada belirtmiş olayım. Şimdi siz kağıt alacaksınız. Gittiniz tütüncüye, tobakkacıya. Ya da internetten sipariş vereceksiniz. Ama ben internet siparişini tavsiye etmiyorum. Görerek almanız daha iyi. Çünkü bunu gösterip içinden başka kağıt markaların kağıtları çıkıyor. En çok bunu Gringo'da yapıyorlar. Gringo marka kağıtta. Bu videoyu izleyerek aklınızdaki soru işaretlerine gidebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada farklı markaların farklı kağıt türünde farklı ebatlarda, boyutlarda kağıtları var. Bunları soldan sağa doğru ben size göstereyim, açıklayayım. Oradan hangisi size uygunsa onu alabilirsiniz. Öncelikle raf kağıttan başlayalım. Raf kağıt gördüğünüz gibi. Hatta bunun tanıtımı var, onu izlerseniz anlarsınız. Raf kağıt dünyada en çok bilinen kağıtlardan bir tanesidir. İspanya malı. Amerika'da çok popüler bir kağıttır. Hani almak isterseniz değer yani. Tavsiye ederim. Sonra gringo kağıda gelelim. Gringo kağıdımız da bu şekilde. Bu da Hollanda malı bir kağıt. Ama bu Gringo markasının şöyle bir kötü yanı var. Şu anda Gringo markası Türkiye'de yok. Gringo'da sattıkları bu kağıtlar, bak mesela bunlar da sahte. Bu kağıtlar sahte olarak Türkiye'de üretilip dış kabı Gringo, iç kabı farklı markaların farklı kağıt koyup basıyorlar, yolluyorlar. O yüzden şu anda Gringo kağıt almayın. Alacaksanız bile yurt dışına gittirin. Çünkü içindeki kağıt gördüğünüz gibi Gringo değil içindeki kağıt. Kabıma bu da farklı. Zıvanalara göre ne kadar kalitesiz. Biz Gringo firmasına irtibata geçtik Instagram'dan. Bayağı yazdık mazdık adamlara. Adamlar kendi distribütörünü gösterdiler. Ama hani ben uyardım onları. Kağıtların sahte basılıyor diye. Çünkü bu firmanın üzerinden para kazanıyorlar. Adamlar hissetmedi. Ben de dedim tamam o kadar kalsın yani. Kağıt da gelmedi. Normalde bunun gelmesi için bunun kağıdı box şeklinde 60 dolara falan tekabül ediyor. O nereden baksanız bir tane box 60 dolar. 60 dolar da 1800-1900 liraya tekabül ediyor. Hani oradan buraya gelecek nakliyeydi, gümrüktü, masraf derken çok pahalıya geldiği için Gringo firması artık buraya ürün göndermiyor. Diğer marka kağıdımız da Smoking kağıdı. Smoking kağıdı da İspanya malı. Ama Smoking markası uygun fiyatlı olduğu için tavsiye edebilirim. Özellikle şu brown kağıdı. 10 numara bir kağıt. Kahverengi kağıt. İçerisinde hiçbir tane kimyasal yok. Hatta içtiğinizde bile ağzınıza çikolata tadı geliyor. Öyle bir aroması var. Bu diğer kağıdımızda bunun farkı ise bu organik yiyor. Yani bu kenevirden yapılıyor bu. Adam tree free yazmışlar. Bunu da tavsiye ederim. Bu gold kanalda tanıtım var. Bu da slow burning. Aynı beyaz kağıt. Ama yavaş yanıyor yani. Ultra ince ve yavaş yanıyor. Şöyle diğer markamıza geçelim. OCB markası. OCB markası da Fransız markası. OCB'nin çok kaliteli kağıtları var. Özellikle bu kağıt kahverengi kağıt. Bunun silimi var. Şöyle tekli olanı var. Böyle zıvanalı şekli olanı var. Şöyle ufak olanı var. Hani hangisi size uyuyorsa alabilirsiniz. Sonra OCB'nin beyaz kağıtlarına geçelim. Gördüğünüz gibi OCB'nin beyaz kağıtları artık buraya gönderilmiyor. Kurdan dolayı. O yüzden isim hakkı verip burada üretiyorlar. Şöyle bir açalım kağıdımızı. Hani beyaz kağıt tavsiye etmem. Çünkü beyaz kağıtta kimyasal çok oluyor beyazlaştırmak için. Klor var. Organik hem kağıdına geçelim. Bunun da büyükleri oluyor. Onu da alabilirsiniz. Bu da yine kenevirden yapılıyor. Kapağını açayım şöyle. Kahverengini bir yakın bir kağıt. Bunu da tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Şimdi hangisini almalıyım sorusuna gelecek olursak OCB'nin şu Türk yazan kağıtlarını almayın. Çünkü içinde klor var. Beyazlaştırma. Beyaz kağıt almayın yani. Tavsiyem beyaz kağıt almayın. Kahverengi kağıt alın. Kahverengi kağıt yoksa kenevir olan kağıda yönelin. Organik hem kağıtlar oluyor. Hani bu içim için
daha iyi. İçtiğiniz zaman hani hiçbir kağıt tadı gelmiyor. Ama şu beyaz kağıtlara sarıp içtiğiniz zaman ağzınıza böyle bir kağıt, A4 kağıt tadı geliyor. Ama şu smoking'de öyle hiçbir şey yok. 10 numara sigara, hem de yavaş yanıyor. Sadece içindeki tütün yanıyor. Kağıt yanmıyor. Kağıt yavaş yavaş yanıyor. Slow burn bir olay gelişiyor. Sonra bambu kağıtlar var. OCB'nin bambu kağıdı. Şu anda Türkiye'de yok. Bambu kağıt da alabilirsiniz. Bulabilirseniz. Ya da Türkiye'de hani sipariş edebilirsiniz. Bambu kağıt. Pirinç kağıtlar var. OCB'nin ürettiği. Pirinçler üretiliyor. Bu şekilde kaliteli kağıtlar var. Aslında çok kaliteli kağıt var da dolar kurundan dolayı, euro kurundan dolayı Türkiye'ye kağıt göndermiyorlar. O yüzden böyle OCB'nin çakmasını yapıyorlar. Pardon, Grigon'un çakmasını burada satıyorlar. Fiyatlara gelecek olursak, fiyatları bunun hani böyle bir herhangi bir fiyat listesi yok. Mesela bunu ben mesela bir yerden aldım bu kağıdı mesela. Bunu 50'ye aldığım yer de var. 60'a satan da var. 70'e veren de var. Hani birim fiyat 50 lira. Bir box kağıt alırken 50 lira. Şu 120'likler değişebilir ama 35 lira olabilir ama bunlar da 10 liraya alıyoruz. Şu ikisi. Tanesi 10 lira. Şunlar da 25 lira. Hani bu kağıtların herhangi bir piyasası olmadığı için, hani bilinmediği için, o yüzden herkes istediği fiyatı koyabiliyor. Size en uygun fiyatı nerede buluyorsanız oradan kağıt almaya devam edin. İnternet siparişlerine dikkat edin. Çünkü internette sahtesini çok yolluyorlar. Eğer aldığınız yerdeki kağıt fiyatı 50'yi geçiyorsa oradan kağıt almayın. Çünkü adam üstüne ekliyor. Normalde kağıtın birim fiyatı en fazla 50 lira. 50 liraya geçmemesi gerekiyor. Yani ben bunu 50 liraya aldım mesela. Bu da 50 lira. Bu da 50 lira. Yani bunun büyüğü vardı mesela. Benim bir kağıtçım var. Şu anda kapatmış dükkanı. Mesela orada çok güzel kağıtlar vardı mesela. Bunu aldım mesela oradan. Bu 25 liraydı ama şimdi yok yani. Piyasada da yok. Hani karar sizin. Ama tavsiye edeceğim kağıt Smoking Brown. Benim tavsiyemi merak ediyorsanız Smoking Brown. 10 numara kağıt. Büyüğünden bulursanız böyle ondan alın, bu tarz büyüğünden. Yoksa çok alın. Kağıtları birleştirin. Onun videosu da var zaten kanalda. Yalnız bu kadardı. İyi günler dileriz.